22 Ağustos 1911, Salı sabahı, saat 8'i biraz geçiyor. Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi bir gün önce kapalıydı. Yeniden ziyaretçilerin gelebilmesi için kapılar açılıyor. Salon Carré'nin içi hala serin ve sessiz. Çünkü normalde bu saatte yüzlerce ayak sesiyle dolu olan salon bugün tek bir kişiye ait. Louis Barraud'a. Ressam Barraud koltuğunun altında boya kutusuyla içeri giriyor. İzin almış, birkaç hafta boyunca burada olacak. Duvardaki Leonardo'nun o küçük tablosunu sehpasına koyup adım adım kopyalayacak. Yani replikasını yapacak. Ama o sabah her zaman baktığı duvarda tablo yok. Sadece 4 tane boş çivi ve hafif bir toz izi duruyor yerinde. Peki tablo nerede? Barraud önce şaşırıyor, sonra gülümsüyor. Muhtemelen fotoğraflanmak için başka bir odaya götürmüşlerdir diye düşünüyor. Çünkü bu müzede sık rastlanan bir şey. Güvenlik görevlisine soruyor. Görevli de aynı fikirde ve fazla önemsemiyor. Gidip bakacağını söylüyor. Adam birkaç dakika içinde dönüyor ama yüzündeki ifade bu kez farklı. Tablo fotoğrafçıların stüdyosunda yok. Depoya sormuş, orada da değil. Amirine koşuyor telaşla. O da müdürüne soruyor. Hiç kimse tamam ben nerede olduğunu biliyorum diyemiyor. Saat ilerledikçe koşuşturma büyüyor. Fısıltılar koyulaşıyor. Öğleye doğru müze müdürü kendi gözleriyle görmek için Salon Carré'yi bizzat ziyaret ediyor. Boş duvara bakıyor bir süre. Sonra da görevlilere dönüp tek bir soru soruyor. Ne zaman kayboldu? Kimse veremiyor bunun yanıtını. Birkaç saattir mi yerinde değil? Yoksa koca bir gün mü? Belki 2 gün. Cevabı kimse bilmiyor. Ve daha da tuhafı, dünyanın gözünü diktiği bu koca müzede bunca güvenlik görevlisi, bunca ziyaretçi arasında nasıl olur da kimse bunu fark edemez? Louvre'un kapıları o anda kilitleniyor. İçeride kim varsa, ziyaretçi, temizlikçi, ressam hepsi durduruluyor. Üstleri aranıyor. Ama boşuna bu çaba. Çünkü hırsız çoktan gitmiş. Belki saatler, belki günler önce yapacağını yapmış ve sırra kadem basmış. Bu hırsızlık sonraki günlerde Fransa'yı sarsacak, dünyanın en büyük sanatçılarından birini şüpheli sandalyesine oturtacak ve sıradan bir tabloyu bir sanat eserine dönüştürecekti. Çünkü bu tabloyu bugün dünyanın en ünlü sanat eserine dönüştüren şeyin Leonardo da Vinci'nin olağanüstü fırça darbeleri olduğunu düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Mona Lisa'yı ünlü yapan şey fırça darbeleri değildi. Bu hırsızlıktı. Louvre'un kapıları kapandığında içeride kalanlar bir şeylerin ters gittiğini biliyordu. Ama yaşanacakların dünya çapında bir skandala dönüşeceğini kimse tahmin edemezdi. Polis müfettişleri saatler içinde müzeye ulaştı. İlk iş olarak hırsızın çıkış yolunu bulmaya çalıştılar. Çok uzun sürmedi anlamaları. Merdivenlerden birinin boşluğunda tablonun ağır ve kalın çerçevesini ve üzerindeki cam koruyucuyu buldular çünkü. Düzgünce kenara konulmuştu. Sanki hırsız yakalanma korkusuyla acele etmemiş de işini sakin sakin yapmış gibiydi. Peki bunu nasıl ve kim böylesine bir soğukkanlılıkla yapabilirdi ki? Tatil dönüşü o gün açılan Louvre'un kapıları birkaç saat sonra bu kez soruşturma için kapatıldı ve tam bir hafta boyunca böyle kaldı. Fransa'nın en çok ziyaret edilen müzesi artık bir suç mahalline dönüşmüştü. Haber Paris sokaklarına yayıldı çok geçmeden. Gazeteler adeta bir öfke seliyle taşıdı olayları manşetlere. Dönemin en çok okunan dergilerinden biri bu hırsızlığı hangi küstah suçlu, hangi gizem meraklısı, hangi çılgın koleksiyoncu yaptı diye sorarak duyurdu olanları. Halk arasında da fısıltılar dalga dalga büyüyordu. Kimi Almanları suçluyordu, kimi de Amerikalı milyarder J.P. Morgan'ın tabloyu kendi özel koleksiyonu için çaldırdığını iddia ediyordu. 1'e 1000 katarak anlatıyordu herkes. Bir hafta öncesine kadar sadece bir avuç sanatseverin farkında olduğu tablo artık bütün Avrupa'nın, hatta neredeyse bütün dünyanın gündemindeydi. Tüm bu gürültünün ortasında Paris polisi elinde hiçbir ipucu olmadan araştırmaya devam ediyordu. Paris'in belirli yerlerine arama noktaları kurup insanları aramaya başladılar. Dedektifler müzenin her yerinden parmak izi topluyordu ve Paris'in duvarlarına Mona Lisa'nın o bilindik gülümsemesinin fotoğrafını astılar. Ama ellerinde potansiyel bir isim yoktu. Somut bir delil yoktu. Sadece bir çerçeve, bir cam ve olası binlerce şüpheliye sahiptiler. Çünkü müzede o gün ya da önceki günlerde çalışmış ya da ziyaret etmiş herkes teoride hırsız olabilirdi. Ama ortaya çıkan gerçek gittikçe daha da utanç verici bir hal almaya başladı. Louvre gibi dünyanın en önemli müzelerinden birinde tablolar neredeyse hiç sayılmıyor, envanter düzgün tutulmuyordu ve nöbetçi sayısı koca binanın büyüklüğüne kıyasla gülünç derecede azdı. Kamuoyu bu ihtimali affetmedi. Baskı o kadar büyüdü ki müze müdürü Théophile Homole istifa etmek zorunda kaldı. İşte tam bu noktada çaresiz kalan soruşturma hiç beklenmedik bir yöne doğru kaydı. Polis akla gelebilecek her ismi masaya yatırıyordu ve bu isimlerden ikisi
birkaç hafta içinde tüm Paris'i şaşırtmayı başaracaktı. Çünkü şüpheli sandalyesine oturtulacak olan o isimler sıradan hırsızlar değildi. O dönem Paris'in en tanınmış sanatçılarıydı. Haftalar geçtikçe soruşturma iyice tıkandı. Tam bu sırada bir gazetenin masasına tuhaf bir mektup düştü. Mektubu yazan kişi kimliğini gizleyerek Louvre'dan bir eser çaldığını itiraf ediyor, hatta daha da iddialı bir şekilde Mona Lisa'nın da kendisinde olduğunu söylüyordu. Polis derhal gazeteden mektubu yazan kişinin ismini istedi ama gazete yönetimi bunu açıklamayı reddetti. Yine de polis araştırmalarına devam etti ve mektubun içindeki bir ayrıntıyı fark etti. Mektupta kullanılan takma ad dönemin öncü şairi Guillaume Apollinare'nin kendi yazılarından alınmıştı. Bu ipucu polisi doğrudan Apollinare'nin kapısına götürdü. Araştırma derinleştikçe de gerçek ortaya çıktı. Mektubu yazan kişi yıllar önce Louvre'da çalışmış ve şairin eski sekreterliğini yapmış biriydi. Bu adam 1907 yılında müzeden 2 küçük İber heykelciğini çalmış ve bunları şairin de bilgisi dahilinde bir arkadaşına satmıştı. O arkadaşın ismi polisi bir kez daha şaşırtacaktı. Dönemin yükselen ressamlarından Pablo Picasso'ydu çünkü. Polis için bu aylardır bekledikleri türden bir kanıttı. Louvre'dan çalıntı eser, sanat çevreleriyle bağlantı ve daha önce açıkça Louvre yakılmalı diyecek kadar müzeye kin besleyen bir şair. Eylül 1911'de Apollinare tutuklandı. Sorgu sırasındaysa Mona Lisa'yı çaldığını şiddetle reddetti. Ama heykellerle ilgili gerçeği itiraf etti. Müfettişler de hemen harekete geçtiler ve Pablo Picasso'yu tutukladılar. Düşünsenize, 20. yüzyılın en büyük ressamı olacak olan bir adam daha 30 yaşına bile gelmeden dünyanın en ünlü sanat hırsızlığının şüpheli sandalyesinde oturuyordu. İkili polisin karşısında ne yapacağını bilmeden birbirlerine bakıyordu. Ortada gerçekten çalıntı heykelcikler vardı ama Mona Lisa ile hiçbir ilgileri yoktu. Peki polis bunu nasıl anlayacaktı? Sorgular ilerledikçe tablo netleşti. Apollinare ve Picasso geçmişte gerçekten de küçük çaplı birkaç eser alışverişinde bulunmuşlardı. Ama bu koca bir Da Vinci tablosunu duvardan söküp kaçıracak profesyonellikten uzaktı. Kanıt yetersizliğinden ikisi de serbest bırakıldı. Ama eldeki tek şüphelilerin serbest bırakılması kamuoyunun öfkesini büyüttü. Çünkü belli ki polislerin elinde başka hiçbir ipucu yoktu. Soruşturma başladığı noktaya, yani hiçliğe geri dönmüştü. Aylar geçtikçe teoriler çeşitlendi. İddialar büyüdü. Başta Fransızlar olmak üzere tüm Avrupa'da teoriler aldı başını gitti. Almanya'dan Amerika'ya, hatta Rusya ve Japonya'ya kadar uzanan komplo teorileri dilden dile yayıldı. Herkes bir Sherlock Holmes'e dönüşmüştü ama gerçek hırsızın kimliğine hala yaklaşılamamıştı. Çünkü fail polisin baktığı hiçbir yerde değildi. O çoktan unutulmuş ve önemsiz görünen bir adamdı ve tabloyu kimsenin aramayı düşünmeyeceği sıradan bir yerde saklıyordu. Polis hafızasını tazelemek için eski listeleri karıştırmaya başladı. Belki atladıkları bir şeyler olabilirdi. Tüm isimlerin üzerinden yeniden geçmeye karar verdiler. Kimdi peki bu isimler? Hırsızlık olmadan önce Louvre'da çalışmış, görevi önemli ya da önemsiz olan herkes. Listede yüzlerce kişi vardı. Marangozlar, camcılar, temizlikçiler, günlük işçiler. Daha önce sorguya çağırmışlardı onları. Hatta bazılarını 2 kez sorgulamışlardı. Bu çift sorgulamalardan geçenlerden biri de Vincenzo Perugia'ydı. İtalyan göçmeni, yaklaşık 30 yaşlarında ve camcıydı. Ama polis onunla 2 kez konuştu ve hiçbir şeyden şüphelenmedi. Çünkü adam o kadar sıradandı ki işkillenecek hiçbir falsosu yoktu. Oysa Louvre'dan birkaç kilometre ötedeki tek odalı bir dairede duruyordu gerçek. Perugia, Mona Lisa'yı çaldığından beri kendi evinde ahşap bir sandığın içinde saklıyordu. Polis onu 2 kez sorgularken bile tablo muhtemelen aynı sandığın içindeydi. Peki bu adam dünyanın en çok ziyaret edilen ve en iyi korunduğu zannedilen müzelerinden birinden koca bir Da Vinci tablosunu nasıl çıkarmıştı? Bu sorunun yanıtı da kimsenin beklemeyeceği şekilde ve en az hırsızın kendisi kadar sıradandı. Perugia bir yıl önce Louvre'da kısa süreliğine çalışmıştı. İşi neydi dersiniz? Mona Lisa'nın da içinde bulunduğu bazı tabloların koruyucu camlarını monte etmek. Yani tabloyu koruma altına alan camı bizzat kendi elleriyle yerleştirmişti. Müzenin koridorlarını, çalışma saatlerini, hangi gün hangi kapının nasıl kilitlendiğini de ezbere biliyordu. 21 Ağustos pazartesi sabahı, yani müzenin haftalık bakım günü ve yani ziyaretçilere kapalı olduğu tek gün, Perugia sıradan bir şekilde içeri girdi. Müze çalışanlarının giydiği iş kıyafetini üzerine geçirmişti. Kimse ona ikinci kez dönüp bakmadı bile. Bir süpürge deposuna gizlenip sabaha kadar bekledi.
Ertesi sabah saat 7 civarı diğer çalışanların arasına karışıp salon Kerry'e kadar yürüdü. Etrafına bakındı ve ortada kimse yokken tabloyu duvardan indirdi. Yandaki merdiven boşluğuna taşıdı. Orada gözlerden uzak bir köşede tuvali kendi elleriyle monte ettiği o cam çerçeveden dikkatle ayırdı. Sonra merdivenlerden inip dışarı çıkmayı planlıyordu. Ama tam o sırada bu basit planı neredeyse suya düşürecek bir şey oldu. Çıkış kapısı kilitliydi. Perugia elindeki tabloyu beyaz bir kağıda sarıp yere bıraktı ve kapının kolunu sökmeye çalıştı. Müzenin bir tesisatçısı oradan geçerken kantar içindeki Perugia'yı gördü ve yanına geldi. Zor durumda kalan bir iş arkadaşına yardım etme refleksiyle adam yerdeki paketin ne olduğunu sormadı bile. Sadece kapıda mahsur kalmış kendisi gibi zavallı bir emekçi gördü ve ona yardım etti. Perugia kapıyı kendisi için açan tesisatçıya kibarca teşekkür etti ve tarihin en değerli tablolarından birini koltuğunun altına sıkıştırdığı gibi çıktı, gitti. Dünyanın en sıkı korunması gereken müzesinden yardımsever bir tesisatçının nezaketi sayesinde yürüyerek ayrılmıştı. Bu hikayeyi ilk kez duyuyorsan ya da bildiğini sandığın şeyin aslında öyle olmadığını şimdi öğreniyorsan bir beğeni bırakmayı unutma. Algoritmanın bu hikayeyi daha fazla insana ulaştırması için tek ihtiyacı olan bu. Şimdiden teşekkürler. Devam edelim. Perugia tabloyu aldığı günden itibaren onu evindeki ahşap sandığın içinde sakladı. Ne satmaya kalkıştı, ne bir koleksiyonere yanaştı, ne de bir gazeteye mektup yazdı. Sadece bekledi. Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Dışarıda bütün dünya Mona Lisa'yı ararken, fotoğrafı şehrin duvarlarını sarmışken, tablo birkaç kilometre ötede kimsenin aklına gelmeyecek kadar sıradan bir apartman dairesinde sessizce duruyordu. Peki bu adam elinde dünyanın en çok aranan objesi dururken neden hiçbir şey yapmadan bu kadar uzun süre bekledi? Cevap kendi ifadesine göre şuydu. Perugia'ya göre Mona Lisa, İtalya'dan Napolyon tarafından çalınan, yağmalanmış bir eserdi. Ve o bu haksızlığı düzeltmek, tabloyu vatanına geri getirmek için bu işe kalkışmıştı. Ama işte tam burada planı sandığından çok daha karmaşık bir gerçekle çarpıştı. Kendisi için önemli ama müze için sıradan olduğunu düşünerek çaldığı Mona Lisa, çalındığı andan itibaren dünyanın en tanınan yüzüne dönüşmüştü. Onu satmaya kalksa o an yakalanacaktı. İtalya'ya götürüp bir müzeye teslim etmeye kalksa da aynı şekilde. Perugia'nın hayalindeki o kahramanca hareket artık imkansızdı kısaca. Biraz daha bekledi ama 1913 yılının sonlarına doğru sabrı tükendi. Floransalı bir sanat simseri olan Alfredo Geri'ye Leonardo takma adıyla bir mektup yazdı. Çalınan Mona Lisa'nın elinde olduğunu ve onu İtalya'ya ait olduğu yere getirmek istediğini anlattı. Geri mektubu ilk okuduğunda önce inanmadı doğal olarak. Kim bilir kaç sahtekar, kaç hayalperest benzer iddialarla ona ulaşmıştı bu süreçte. Ama yine de temkinli davrandı ve mektubuna cevap yazdı. Buluşmaya karar verdiler ve Geri, dünyaca ünlü Uffizi Galerisi'nin o dönemde müdürü olan Giovanni Poggi'yi de yanına alarak Perugia ile bir otel odasında bir araya geldi. Perugia, kırmızı bir ipeğe sarılı tabloyu çıkarıp yatağın üstüne koydu. Geri ve Poggi'nin gözleri karşılarındaki eseri gördükleri anda şaşkınlıktan büyüdü. Çünkü tahminlerinde yanılmışlardı. Eser gerçekti. 2 yıldır aranan Mona Lisa gerçekten de bir otel odasında bir yatağın üzerinde karşılarında duruyordu. Perugia tablo için 500.000 lira istedi. İlk şaşkınlığı atlatan ikili parayı ödeyeceklerini söyleyip adamın yanından ayrıldı. Ama gerçekte tabloyu satın almak gibi bir niyetleri yoktu ve doğruca polise gittiler. 11 Aralık 1913 akşamı polis Perugia'nın otel odasının kapısını çaldı. 2 yıl boyunca dünya çapında süren arayış sonunda bitmişti. Mona Lisa, Aralık 1913'te bulunduğunda hemen Fransa'ya geri gönderilmedi. Önce İtalya'da kısa bir tur attı. Uffizi Galerisi'nde, ardından Galleria Borghese'de sergilendi ve akın akın gelen İtalyan halkı eserlerine kavuşmalarını kutladı. 4 Ocak 1914'te de Mona Lisa nihayet Louvre'daki eski yerine asıldı. Kapıların açıldığı ilk günlerde 100.000'den fazla insan onu görmeye geldi. 2 yıl önce kimsenin fark etmediği bu sıradan tablo artık çok meşhurdu. Perugia'nın kaderi ise çok daha farklı bir yöne gitti. Tablo Fransa'ya dönerken o da Floransa'da bir hapishanede davasının görülmesini bekliyordu. İşin ilginç tarafı gerçek bir hırsız muamelesi de görmüyordu. Bir kahraman gibi davranıyordu İtalyan kamuoyu ona. Ülkenin dört bir yanından mektuplar ve destek teklifleri yağıyordu. İtalyan basını onu bir vatansever olarak resmediyordu. Sonuçta çalınmış bir eseri İtalya'ya geri getirmişti. Haziran 1914'te davası görüldü.
Perugia savunmasında da aynı şeyi tekrarladı. Mona Lisa 100 yıl önce Napolyon İtalya'yı yağmalarken çalınmış bir eserdi. Ve o sadece bu haksızlığı düzeltmişti. Peki bu iddia doğru muydu? Kesinlikle hayır. Perugia belki de gerçekten inanıyordu bu hikayeye. Yanlış bir bilgiyi doğru zannetmiş, bunun üzerine de bir suç işlemişti. Ama asıl çarpıcı olan ne onun bu yanılgısı ne de İtalyan kamuoyunun bunu sorgusuzca kabul etmesiydi. Koca bir mahkeme bile bu yanlış bilgiyi hiç sorgulamadan sanki kanıtlanmış bir gerçeklikmiş gibi kabul etti. Oysa gerçek çok daha sıradandı. Leonardo da Vinci tabloyu 1516 yılında Fransa kralı 1. François'ın daveti üzerine kendi elleriyle Fransa'ya götürmüştü. Yaşamının son yıllarını da Fransa'da geçirmiş, tabloda ölümünden sonra kralın koleksiyonuna tamamen yasal yollarla geçmişti. Yani Napolyon'un doğumundan neredeyse 250 yıl önce Mona Lisa zaten Fransa'daydı. Perugia'nın vatan borcunu ödeme hikayesi tarihsel olarak temelsizdi. Ama bu gerçeği kimse ciddiye almadı. Mahkeme onun vatansever sahiplerle hareket ettiğini kabul ederek 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi ve yattığı süreyi de göz önünde bulundurarak 7 aya düşürdü. Perugia, dünyanın en ünlü sanat hırsızlığını gerçekleştirmiş bir adam olarak neredeyse hiç cezalandırılmadan özgür kaldı. Ama bu özgürlük de uzun sürmedi. Çıktıktan birkaç hafta sonra 1. Dünya Savaşı patlak verdi ve Perugia İtalyan ordusuna asker olarak yazıldı. Esir düştü ve savaşın geri kalanını bir Avusturya esir kampında geçirdi. Savaş bittiğinde İtalya'ya döndü, evlendi ve bir kızı oldu. Sonra sessizce Fransa'ya göçtü, adını değiştirdi, sıradan bir boyacı olarak yaşamını sürdürdü. 1925'te 44 yaşındayken de kalp krizinden öldü. Ölümü o kadar sessiz oldu ki bir zamanlar yüzyılın hırsızı diye anılan bu adamın öldüğünü onu manşetlere taşıyan hiçbir gazete fark etmedi. Mona Lisa içinse durum tam tersiydi. Yıllar geçtikçe çok daha fazla kişiyi büyüledi. Adı daha da uzaklara yayıldı. Bugün Mona Lisa'yı her yıl 8 milyon insan ziyaret ediyor. Kurşun geçirmez bir camın arkasında, sabit sıcaklık ve nemde tutulan özel bir odada, hareket ettirilmesi halinde alarm çalan bir sistemle korunuyor. Tabloya özel güvenlik görevlileri var. 1911'de birkaç bekçinin gözetiminde sıradan bir duvara asılı olan bu tablo, bugün dünya üzerinde ismini neredeyse duymayan hiç kimsenin kalmadığı, tek başına bir kültür simgesine dönüşmüş durumda. Bir hırsızlığın 100 yıl sonra hala süren mirası bu. Buraya kadar anlattığımız hikaye, Mona Lisa'yı bu kadar ünlü yapan şeyin bir hırsızlık olduğunu gösteriyor bize. Ama bu ünün gölgesinde yıllar içinde tabloya dair o kadar çok efsane birikti ki bunların çoğu bugün gerçekmiş gibi anlatılıyor. Birkaçını hatırlayalım. Mona Lisa isminin anlamı. Çoğu kişi bu ismi hiç düşünmeden kullanıyor. Ama İtalyanca'da Mona kelimesi aslında günlük dilde kaba bir hakaret anlamına geliyor. İngilizceye çevrilirken bu ayrıntıya dikkat edilmemiş ve öylece kalmış. Gerçek İtalyanca kullanım Monna, yani Madonna, My Lady karşılığı bir hitap şekli. Doğrusu Monna Lisa, yani Türkçe söylersek Lisa Hanım. Peki bu Lisa Hanım kim? Kabul gören teoriye göre Fransalı bir tüccarın, Francesco del Giacondo'nun eşi Lisa Gherardini. Da Vinci'nin bu portreyi kocasının ricası üzerine çizdiği düşünülüyor. Yani ortada baştan beri büyük bir gizem kurgusu yoktu. Sıradan bir sipariş portresiydi. Gizli mesaj iddiaları. İddialara göre tablodaki kadının gözlerine yakından bakıldığında Da Vinci'nin baş harfleri veya şifreli sayılar görülüyormuş. Ama bu iddialar modern görüntüleme teknikleriyle incelendiğinde kasıtlı yerleştirilmiş semboller değil de sadece fırça darbelerinin doğal olarak oluşturduğu tesadüfi lekeler oldukları ortaya çıkıyor. Küçükken bulutlu havalarda anneciğimin dizine yatar, birlikte gökyüzündeki bulutları anlamlı bir şeylere benzetmeye çalışırdık. Onun gibi zorlama bir durum bu da. Zorlama ama eğlenceli. Gelelim altın oran efsanesine. Tablonun matematiksel bir altın oran formülüne göre çizildiği sıkça tekrarlanır. Ama gerçek altın oran spiralini tablonun üzerine yerleştirdiğimizde iddia edildiği gibi anlamlı bir örtüşme ortaya çıkmıyor. Da Vinci'nin oran ve dengeye önem verdiği doğru ama bu tablonun gizli bir matematik şifresi olduğu iddiasının bilimsel bir dayanağı yok. Peki o gülümseme neden bu kadar tartışılıyor? Bunun cevabı gizemli değil, teknik. Da Vinci, sfumato adı verilen bir teknikle renk ve gölge geçişlerini o kadar yumuşak işlemiş ki gülümseme bakış açınıza ve mesafenize göre değişiyormuş gibi hissettiriyor. Uzaktan bakınca daha sıcak, yakından bakınca daha belirsiz görünüyor. Bu bir optik yanılsama değil, ustaca bir fırça tekniği.
Yani bugün Mona Lisa'ya bakıp da bir gizem, bir şifre, bir matematik problemi görmek isteyenler çok. Ama bu tablo zaten tek başına yeterince olağanüstü değil mi? Yıllar önce bir tüccar eşinin portresi olarak sıradan bir günde başlamıştı her şey. Onu efsaneye çeviren şey ise içindeki gizli mesaj değil, 1911'de yaşanan o hırsızlıktı. Peki sence gerçek neydi? Perugia adi bir hırsız mıydı? Para için mi yaptı her şeyi? Yoksa sadece yanlış bir inanca kapılan saf bir vatansever miydi? Ya da bugün bildiğimiz kaç başyapıt sadece doğru zamanda doğru hikayeye sahip olduğu için bu kadar meşhur? Yorumlara yaz lütfen düşüncelerini. Fikirlerini gerçekten çok merak ediyorum. Abone olmayı da sakın unutma bu arada. Ve kanalda kalmaya devam et. Bir sonraki kırılma noktasında görüşürüz.